Soğutransalto şirketi, yüksek vasıflı profesyonellerden oluşan sürücüleri istihdam eden ve uluslararası karayolu yük taşımacılığı ile uğraşan efsanevi bir Sovyet kuruluşudur. Soğutransalto'nun kamyon filosu hem yerli hem de ithal kamyonları içerir. Elbette bunların arasında konumuzun kahramanı Volvo F89 kamyonu da vardır. 11 Temmuz 1968'de Glaumes Autotrans'ın Kuntsevo kamyon filosu temelinde yeni bir girişim olan Soğutransalto kurulur ve bu yeni kurum sosyalist ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelere uluslararası karayolu taşımacılığından sorumludur. Başlangıçta filonun ana omurgasını yerli MAZ 504 kamyonları oluşturur. Bunlara ek olarak küçük miktarlarda Skoda 706 RTN kamyonlar da filoya satın alınır. Her iki araç da benzer yük sınıfına ve motorüstü kabin düzenine sahiptir. Zaman içerisinde kapitalist ülkeler de dahil olmak üzere ticaret hacmi yıldan yıla genişler. Ancak Soğutransalto 1969 için planlanan 50.000 tonluk kargo hacmiyle baş edemez. Bu nedenle geniş yarı römorklu daha güçlü kamyon çekicilerine ihtiyaç duyulur. Ancak bunlar Sovyetler Birliği'nde üretilmez. 1969'da İsveçli Linyabus şirketi, Göteborg-Moskova rotası boyunca bir hat açma teklifiyle Soğutransalto şirketine teklif sunar. Taşımacılık anlaşması aynı yılın Ekim ayında düzenlenir, 2 dingilli Volvo F88-32 ile hizmet verilmeye başlanır. Sovyet kamyon sürücüleri Volvo kamyonlarıyla bu şekilde tanışmış olur. Aynı yıl İsveçli Volvo şirketi, daha büyük F89 kamyonların geliştirilmesine başlayarak üretimini gerçekleştirdiği kamyonun 1971 yılında tanıtımını yapar. Ve kamyonlar oldukça başarılı olan Volvo F88 kamyonun yerini alır. Şirket en ağır sınıftaki kamyonların satışına devam etmek için yeni, daha güçlü bir motor geliştirir ve F89 yalnızca turbo motorlarla satılan ilk Volvo kamyon olur. Üretilen bu araç yelpazesi ihracata yöneliktir ve bugün Volvo olan çok uluslu şirketin yaratılmasının temelini oluşturur. Selefinin aksine Volvo F89 kamyonu 330 beygir gücünde daha güçlü 6 silindirli 12 litrelik turbo dizel motorlar ve 16 vitesli şanzıman ile üretilir. Tabii ki birçok batılı kamyon gibi Volvo F89'un da birçok seçeneği ve konfigürasyonu vardır. Kamyonda kullanılan TD120 motoru o kadar uzundur ki kabinin altına sığması için şasiye eğimli olarak monte edilmesi gerekir. 1971 yılında Soğutransalto, ithal kamyonların satın alınması için fon ayırır ve Sovyet uzmanlarının ilk dikkat ettiği şey İsveç markasının ürünleri olur. Birçok seçeneği karşılaştırdıktan sonra kaldırılabilir arka aksa ve güçlendirilmiş şasiye sahip 3 dingilli tasarımla Volvo F89-32 kamyonu seçilir. Volvo kamyonları mükemmel teknik özelliklerinin yanı sıra makul fiyatları ve mükemmel itibarıyla da insanların ilgisini çekmeyi başarır. O zamana kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, İskandinavya rotası boyunca seyahat eden Volvo F88 kamyonu herhangi bir ciddi sorun yaşamadan zaten 1 milyon kilometre yol kat eder. İthal edilen bu kamyonların karakteristik beyaz ve turuncu kabin rengi ve kapılarında Soğutransalto logosu yer alır. Yerli MAZ ve Çekoslovak Skoda'nın ardından yeni Volvo, Sovyet sürücüler için yeni bir keşif olur. Konforlu koltuklara ve iki uyku tulumuna, güçlü, yüksek torklu bir motora ve iyi bir ısıtıcıya sahip geniş kabinli kamyon dikkat çeker. Ayrıca gelişmiş servis istasyonları ağı sayesinde Volvo F89'a Avrupa'nın her köşesinde servis verilebilir konumda olur. Ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde onarım süreci kolaylaştırılması için Sovyet tamirciler düzenli olarak İsveç'te eğitim alır. 2 yıl sonra Sovyet tarafı 150 araçlık bir parti daha satın alır. Böylece gelecekte Volvo ile Soğutransalto arasında işbirliği daha da genişler. Ve şirket Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çöküşüne kadar büyük miktarlarda araç satın almaya devam eder. Şirketin o zamanlar amiral gemisi araçlarından olan Volvo F89 kamyonu 1977 yılında yerinin üretimine başlanan Volvo F10 ve Volvo F12 kamyonlarına bırakır